Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat tel tel ayrılan kete tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Tekrardan yaklaşık 1 bardak kadar un ekleyip üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İlk etapta yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur istediğim yoğunluğa geldi. Spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Bu tarif için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamur mayalanırken bu arada ben de iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Yaklaşık 125 gram kadar tereyağını eritiyorum. Tereyağını erittikten sonra 1,5 bardak kadar un ekleyip kavuruyorum. Helva gibi çok fazla kavurmanıza gerek yok. 2-3 dakika kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Un ve yağ bu şekilde topak haline geldi. 2 dakika kadar da kavurdum. Üzerine 1 çay bardağı kadar ceviz ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar da toz şeker ekleyip karıştırıyorum. Eğer tuzlu yapacaksanız da yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tuz kullanmanız yeterli olacaktır. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tamamen soğuması için kenara alıyorum. Soğuk kullanmanız daha güzel olacaktır. İsterseniz öncesinden de hazırlayıp dondurucuda saklayıp daha sonra bu tarz tariflerde kullanabilirsiniz. Hamur yaklaşık 1 saat kadar bir sürede güzelce mayalandı. Üzerindeki streçi çıkartıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için hamurun sonradan maya kokmaması için hamurun havasını alıyorum.
Bu tarz hamur işlerinde eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamur toparlıyorum. Tezgaha aldıktan sonra 12 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra rahat bir şekilde açılması için 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezelerimi yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdim. Üzerinin kurunmaması için bir tane beze alıyorum. Diğerlerinin üzerini kapatıp kenara alıyorum. Açarken unun içerisine biraz nişasta karıştırdım. Daha güzel açılsın. 2 bardak unun içerisine yarım bardak kadar nişasta kullanmanız yeterli olacaktır. Ben buğday nişastası kullandım ama mısır da kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş açıyorum. Açabildiğim kadar açıyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. 100 gram kadar tereyağını eritip içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağını karıştırdım. Fırça yardımıyla hamurun her yerine değecek şekilde güzelce sürdüm. Daha sonra katmer katlar gibi katlıyorum. İç harcını bu aşamada ekliyorum. Dilerseniz en son katlarken de koyabilirsiniz. Bu şekilde arada kalıyor. Tam bu aşamada da dilerseniz koyup bu şekilde katlayabilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Hızlı bir şekilde bir tane daha hazırlıyorum. Keteleri hazırladım. Hazırladıktan sonra tepsiye aldım. 15-20 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ketelerimi pişiriyorum. Ketelerim fırından çıktı. Kat kat tel tel pul pul dökülüyor.
Sizler ketenin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.